Evet sevgili dostlar, saatçilik dünyasında ikon olma seviyesine çıkmış saatleri Horabox ekranlarına taşımaya devam ediyoruz. Bugün de yaklaşık 60 yıllık bir Evet. geçmişi olan King Seiko'yu sevgili Burak Bayram'ın yorumlarıyla inceleyeceğiz. Evet Burak, her segmentte bu Seiko'nun bir başarıya ulaşmasının arkasındaki büyü nedir sence? Know-how dedikleri şey var ya, Evet. expertise. Bence en önemli konulardan bir tanesi bu. Yani bir segmentin ihtiyaçlarını çok iyi şekilde analiz etmek ve o ihtiyaçların tamamını sunabilmek gerçekten çok önemli. Bu da zaten tecrübeyle olan bir şey. Markalar genel itibariyle en etkin oldukları segmentle anılırlar. Ama mesela burada bugün King Seiko'yu inceleyeceğiz. King Seiko'nun Grand Seiko ile olan bir bağlantısı var. Haliyle ondan da bahsedeceğiz. Aynı zamanda son derece uygun fiyatlı, her ortamda hemen hemen herkesin alıp kullanabileceği saatler üreten bir Seiko gerçeği var. Evet. Bundan da bahsedeceğiz. Yani benim nazarımda en önemli markalardan biri. Grand Seiko'nun üretildiği bir bölge var. Bir fabrika var daha Evet. doğrusu. Şimdi Seiko'nun üretim yaptığı farklı bölgelerde farklı markalara ve modellere bu bölgeleri aloke etmesi gibi bir durum var. Eskiden Evet. beri bu böyle. Aynı şey zaten endüstrinin pek çok alanı için geçerli. Grand Seiko belli bir bölgede yerleşik olan fabrikada üretiliyor. Bu arada farklı bir bölgede bir fabrika daha var. Orada da daha uygun fiyatlı, daha geniş ve orta seviye Seiko'lar üretiliyor. Bu diğer orta ve giriş seviye Seiko'yu üreten fabrika diyor ki biz de kendi Grand Seiko'muzu Evet. yapalım. Hadi bakalım. Yani aslında bakacak olursan o zaman Grand Seiko'nun da Seiko'nun şemsiyesi altında olduğunda hesaba katarak aynı grupta iki farklı alt marka birbiriyle rakip oluyor ve King Seiko'yu çıkartıyorlar. 1960'lı yılların başında olması lazım. Ve gerçekten aslında çok başarılı bir saat oluyor. Grand Seiko ile ortak kullandığı bu arada bileşenler falan da var. Fakat Seiko bir şekilde Grand Seiko'ya daha fazla önem veriyor. Onu daha öne çıkartıyor. Yani top of the line dediğimiz markanın en iyi, en yüksek alt grubu olarak Grand Seiko'yu ilan ediyor ve bunun üzerine gidiyor. King Seiko da yavaş yavaş tarihin tozlu raflarında yerini alıyor. Aslında hikaye bu şekilde devam ediyor. Ta ki 2020'ye kadar. 2020'de Seiko, King Seiko markasını yeniden çıkartıyor alt grubunu. Bazı özel anniversary modelleri yapıyor. Ve bu modelleri yaparken de aslında o markanın ortaya çıkmasına neden olan Grand Seiko'ya gönderme yapan bazı tercihler kullanıyor. Yani 1961'de çıkarttığı ilk modeli yerine 1965'te çıkarttığı King Seiko KSK modelini kullanıyor. Bu arada KSK, King Seiko, sonundaki K da Japonca hexagon manasına gelen kelime, orayı es geçiyoruz. Dolayısıyla böyle tatlı bir hikayesi de var. Daha sonra King Seiko tutuluyor ki buna birazdan geleceğim. Tutulduktan sonra daha farklı kadranlarla hem anniversary modelleri hem limited edition modelleri hem de standart modellerle grup genişlemeye başlıyor. Buradaki King Seiko'nun öne çıkması ve tutulmasında, daha doğrusu itibar görmesindeki nedenlerden bir tanesi Grand Seiko'nun kendi ayakları üzerinde durduktan sonra Seiko'nun kendi içinde bir premium branding'e ihtiyaç duyması. Yani bu belki Presage'la yapılabilirdi veya belki Prospect serisiyle yapılabilirdi. Ancak bunlar klasik saatler değiller, modern saatler ve aynı zamanda daha alt segmente inen modelleri de var. Ama King Seiko direkt olarak heritage bir model üzerinden, tıpkı Grand Seiko'da olduğu gibi, tekrar burada benzetme yapmak istiyorum. Grand Seiko gibi heritage bir model üzerinden yürüdü ve tamamen bu model üzerine bina ettiği modern ama klasik görünümlü bir ürün grubu yaptı. Bu da aslında Seiko'nun prestijli, yüksek kaliteli ve daha üst seviyeyi hedefleyen markası için güzel bir platform oluşturdu diyebiliriz. Şimdi o platform gördüğüm kadarıyla heritage bir modelden seçilmiş. Aynen öyle. Ben Horabox kurulduğu günden beri işte 8 senedir heritage'ı eleştiren bir. Eleştiren değil de yani gereğinden çok daha fazla kullanıldığını düşünüyorum heritage'ın. Yani bu sayede aslına bakarsam heritage'ın nerelerde doğru kullanılabildiğini de görüyoruz ki ben buna çok da karşı değilim. Doğru. Ama her marka, neredeyse her marka sıkıştığı her yerde bir heritage modeline giriyor ama yani sence niye heritage'ı seçmişler? Seiko'nun premium line'ı Doğru. ve orada güncel böyle daha contemporary bir şey seçilebilirken adamlar yine bir heritage modeli seçmişler. Buna aslında iki şekilde cevap vereyim. Bir tanesi olayın teknik kısmı. Teknik kısmındaki mevzu ise şöyle. Saat gerçekten çok güzel bir saat. Yani 1960 ve King Seiko KSK modeli gerçekten çok güzel. Tıpkı Evolution 9'ın temel aldığı model gibi. 44GS gibi. Hatları olsun, bileğe oturuşu olsun, proporsiyonları olsun. Bunu söylemeden edemem biliyorsun. Ondan sonra kadranındaki işçilik olsun, bileziğindeki kalite olsun. Bence premium bir alt grubu üzerine bina etmek için fiziksel manada ve teknik manada güzel bir platform. İşin diğer kısmına geçiyorum. Teknik kısmı bıraktım. Birazcık daha hislere hitap eden kısım. Doğrunun tabiriyle her zaman bunu söyler. Burada da premium bir ürün yapacaksanız eğer bunun bir geçmişi olması lazım. Evet. Yani ben 5 senelik bir ürünü bu premium üründür kardeşim dersem
insanlar bunun arkasında bir hikaye arar ve bulamaz. Bir anda ortaya yepyeni bir şey çıkartıp, çok modern bir şey çıkartıp bu premiumdur demek belki IT sektöründe olabilir ama mekanik saatçilik için ben bunun biraz yetersiz kalacağını düşünüyorum. Bu bakımdan bunu sağlamasını yapmış değilim ama böyle düşündüklerini düşündüğüm için söylüyorum. Bence Seiko'nun King Seiko'daki bu 1965'teki KSK modeli üzerinden bunu platform olarak, temel olarak bir koleksiyon tasarlamasının sebebi bu. Ya şöyle söyleyeyim, aslına bakarsan hani sana katılmakla beraber farklı fikirlerin de üretilebileceğini düşünüyorum. Yani yepyeni bir model aslında premium diye çok net bir şekilde O da olabilir, sunulabilir. doğru Ama bu işin arkasında en büyük gereklilik bir marketing, Evet. reklam. Seiko'da genel anlamda sadece hani Seiko, Grand Seiko falan diye ayırmıyorum. Yani Seiko grubu o Japon DNA'sından ötürü marketing tarafına çok sıcak değiller. Yani bunu kendilerine uygun şekilde yapıyor. İşte King Seiko'nun mesela marketinginin içinde o işte üretildikleri Kaplumbağa Adası, adam Seiko'nun 110. yılını kutlamak amacıyla bir tane limited edition çıkartıyor ve limited edition'ın kadranında kaplumbağanın kabuğunun deseni var. Yani adamın marketing macerası bunu yapmakla bitiyor. Bunu işleme tarafına gitmiyorlar. O yüzden heritage bir modeli seçerek bu tarz detayları çok kolay bir şekilde marketing olarak kullanıyorlar ama bence yepyeni bir modelde premium line olarak kullanılabilir. Fakat bunun altını muhakkak ama muhakkak marketingle, reklamla doldurmak gerekiyor yani. Ama tekrar etmeden geçmeyeceğim. Seiko hakikaten her segmentte sesini duyuruyor. Peki yani segment dedik. King Seiko'nun segment olarak sundukları ve bu segmente bağlı olarak kalitesini nasıl buluyorsun? Yani birbiriyle eşleştirebiliyor musun? Ben bahsettiğim bu konuyu King Seiko ilk tanıtıldığı günden bu yana gerçekten yakından izliyorum ve inceliyorum. Çünkü benim merak ettiğim bir ürün grubuydu. İşte fuarlar olsun, burada markanın Türkiye distribütörü Aydın Saat'e yaptığımız ziyaretler olsun, bu saatlere pek çok kişiden önce ve istediğimizce, dilediğimizce erişim imkanı yakaladık. O zaman da inceledim. Ben açıkçası kendi kafamda King Seiko'yu Grand Seiko'ya yakın konumlandırmıştım. Şimdi bu yaklaşım gerçekten düşündüğüm gibi oldu mu olmadı mı? Buna şu şekilde cevap verebilirim. Büyük oranda olduğunu söyleyebilirim. Yani sonuçta Seiko'nun orta giriş seviye demeyeceğim. Orta seviyesiyle Grand Seiko arasında bir yerlerde olacağını düşünmüştüm ki gerçekten öyle oldu. Grand Seiko'ya daha yakın duracağını düşünmüştüm. Evet, tasarımsal ve kozmetik açıdan o şekilde oldu. Mekanikte de bazı yakınlıkları var ama tabii ki sonuçta ortada fiyat etiketi denen bir gerçek var. Bunlar düşünüldüğünde de Grand Seiko'nun kesinlikle altında yer alıyor. Dolayısıyla kafamdaki King Seiko imajını ben tam olarak öngördüğüm şekilde yakaladığımı söyleyebilirim. Buna da örnek vereyim. Benim için en önemli özelliklerden bir tanesi bilezikti. Yani Seiko'nun giriş ve orta seviyesinde bilezik kalitesinin ne yazık ki geçen onca zamana ve ilerleyen teknolojiye rağmen fazla güncellenemediğinden hep bahsederiz. Bir de beklenen kalitede de değil. Bunu Beklenen da kabul kalitede etmek değil. lazım. Bunu da kabul etmek lazım. King Seiko'yu aldığımda elime direkt olarak bileziğine baktım. Bilezik gerçekten çok güzel. Evet, şu an ben de ona bakıyorum. Çok iyi işlenmiş. Mükemmel. Yani yüzey finisajı olsun, baklaları ve bilezik baklalarını oluşturan linkler arasındaki milimetrik boşluklar olsun, esnemesi olsun, koldaki konforu olsun. Yani saatin kasasını bilek üzerinde iyi dengelemesi olsun. Kesinlikle her açıdan kusursuz bir bilezik olmuş. King Seiko bence burada premium beklentisini kesinlikle karşılıyor. Bunun dışındaki detaylara bakalım. Yüzey finisajı tamam, evet, parlak noktalarda bir Zaratsu finishingimiz yok ama inanın ona yakın çok kaliteli bir finishing yine var. Özellikle parlak kısımlarda, polish kısımlarda bunu çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Mat kısımların işçiliğini de ben gayet beğendim. Bunun dışında kasaların bileğe oturuşu, bilek üzerinde kapladıkları yer, birazdan bir iki teknik detay vereceğim bununla ilgili. Gerçekten çok başarılı. Yani bilek seçmeden hemen hemen her bilek üzerinde rahatlıkla konforlu taşınacak kasalar söz konusu. Kurma kolları çok başarılı elle kavrama açısından. Otomatik saatler bile olsa sonuç itibariyle arada onları kuruyoruz, ayarlıyoruz. Buna ihtiyacımız oluyor. Bunun dışında cam kalitesi gerçekten çok güzel. Bir diğer Grand Seiko'ya yakın göndermesi daha yapmak istiyorum. Kadran işçilikleri mükemmel. Grand Seiko'nun açıkçası ben o fiyat bandında piyasanın en iyi kadranlarını ürettiğini düşünüyorum. Bu lafımın arkasındayım. Eğer İsviçre'de o kadranlar üretiliyor olsaydı bugün biz çok daha farklı fiyatlara bakıyorduk ve o kadranlar muhtemelen Métier d'Art stüdyolarında üretiliyor oluyordu. Ama şu an Grand Seiko bunların hepsini kendi bünyesinde yapıyor ve gerçekten çok kaliteli bir işçilikle yapıyor. King Seiko'da bir Grand Seiko kadar olmasa da kendi fiyat segmenti içinde en kaliteli kadran işçiliğini sunuyor diyebilirim. Şimdi kadran dediğinde ben kadranlara bakıyorum. Farklı farklı renkler var. Gayet de güzel renkler. Ben kırmızı kadran görüyorum burada. Bu kırmızı kadran akımı hakkında hani verebileceğim bir detay var mı bize Burak? Yani ne hatırlatıyor bu kırmızı kadran sana? Kırmızı kadran bana aslında bizim kırmızı kadranlı Evet, baktığımızda yani ışıl saatlerimizden birini yani biz hatırlatıyor. bu kırmızı kadranlı limitli saatimizi yapmadan önce ben bu sektörde
mekanik saatçilik sektöründe kırmızı bir kadranlı saat hatırlamıyorum. Ben Belki hatırlamıyorum. vardır bir iki tane ama gerçekten ben hatırlamıyorum. Lüks segmentinde yoktu yani. Yoktu, evet. Biz onu yaptıktan sonra yani ne keramettir bilemiyorum ama yani onlarca firma kırmızı kadranlı saat yapmaya başladı. Bununla da gurur duyuyoruz aynı zamanda. Ama kadranları hani King Seiko olarak, hani magazin tarafını geçti, King Seiko olarak bakarsak özellikle limitli modellerinde, yani standart modellerin kadranları da efsane işçilik. Kesinlikle. Katılıyorum sana. Ama o özellikle kaplumbağa sırtı olan, yani onu nasıl, nerede, ne şekilde yapmışlar onu anlamak mümkün değil. Yani bir de beyaz bir gümüş rengi bir tane limitli modeli var. Kadran detayı gerçekten başka bir noktada. Peki bu saati hani bir her gün saati olarak düşünebiliriz. Yani her gün tak ve çık, her Doğru. ortamda Aynen. takabileceğim bir saat. Nihayetinde bileziğiyle, klipsiyle gayet başarılı bir model. Peki bu bir koleksiyon objesi olabilecek nitelikte bir şey mi? Yani bir King Seiko ismi var. Ne düşünüyorsun? Şimdi ben reissue saatleri gerçekten çok seviyorum. Bu benim için bir gerçek. Bunları sevmemin en önemli nedenlerinden bir tanesi de beğendiğim heritage, vintage, retro, artık ne dersiniz, bu tasarımları günümüz teknolojisinde belki sıfır olarak 2 sene ya da 5 sene garantiyle ve gerçekten günümüz standartlarında zaman tutma ve kullanma kapasitesiyle sahip olabilme imkanını bize veriyor olması. Şimdi burada da aslında bir reissue, remake ürüne bakıyoruz. Tasarımından ötürü, King Seiko'yu tekrar Seiko model ailesine kazandırdığından ötürü ve gerçekten kullanılabilir de bir saat olmasından ötürü bence bu kesinlikle bir koleksiyon ürünü olabilir. Belki bahsettiğin o tortuaz kadranlardan olabilir ya da başka bir model olabilir. Ya da şu an elimizde tuttuğumuz o ilginç kırmızı kadran da olabilir ama bence özellikle Seiko markasına meraklı bir kullanıcı için koleksiyonda kesinlikle bir tane olması gereken bir saat. Günlük bir saat olabilir mi? Kesinlikle günlük bir saat olabilir. Çünkü Evet. son derece konforlu. Konfor kısmından da biraz bahsetmek istiyorum. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Yani biz bundan bir 5-6 sene öncesine kadar 47 mm, 48 mm, 50 mm Evet. saatlerle falan uğraşıyorduk. Yani şu an piyasada, pazarda bir downsizing, yani kasalarda küçülme akımı var ve bu gerçekten ortalama kullanıcılar için ve biraz daha böyle ağırbaşlı, mütevazi tercihler yapan kullanıcılar için büyük bir nimet oldu. Ben de bunlardan biri olarak görüyorum kendimi. Burada 2 tane kasa var getirdiğimiz örnekler arasında. Bir tanesi 37 mm, bir tanesi 38 mm çapında. Yaklaşık 10 ila 11 mm civarında bir kalınlıkları söz konusu ki bence bir spor dress saat için son derece makul. Ben bilek üzerinde kapladıkları yer açısından çapraz ölçüler konusunda da biraz bilgi vereyim. 38 mm'lik olan yaklaşık 46 mm'lik Lak bir to lak. lak to lak boşluğu kapsarken 37 mm'lik olan 43 mm'lik bir boşluk kapsıyor. Tabii ki bunların hepsi kağıt üzerindeki değerler. Her zaman söylersin. Kolda değerlendirmeden aslında tam bir kanıya varmak zor. Ama biraz bu işi aşina saat severler anlayacaklardır. Bilek seçmeden, ister ince bilek olsun, ister kalın bilek olsun, ister 37, ister 38, ikisini de rahatlıkla kullanabilirsiniz. 1965'teki King Seiko KSK modeline gönderme yapan hafif bombeli safir kristal camlar var. Bombeli camların genel olarak box type dediğimiz kenarlardan yukarı doğru kavisle çıkan camların genel bir handikapı var. O da bir tarafa çarpma riskinizin çok yüksek olması. Yani bu saatin vintage görüntüsü, yani plexiglass ya da mika camı mimik eden, ona referans yapan, ona gönderme yapan tasarım tabii ki saatin geneliyle çok uyuşuyor ama kullanımda da ufak bir kusuru var. Yani kusur demeyeyim ama biraz dikkat etmek lazım. Onun dışında bence mükemmel bir günlük saat. Şimdi bu iki farklı kasa boyutunda, birinde tarih var, diğerinde tarih Evet, yok. doğru. Birincisi, benim sana sorum, kalibreleri farklı mı bunların? Farklı. Evet, doğru. İkincisi, aslına bakarsan şimdi böyle bir klasik ve ağırbaşlı bir görüntüsü var bu Doğru. saatte. Fakat aynı zamanda böyle çok fantastik bir kırmızı kadran da kullanılmış. Doğru. Boyutu küçük olan bir kasa var, büyük olan bir kasa var. Yani iddialı bir yaklaşım aslına bakarsan. Doğru. Kırmızı Evet. kadranı Evet. kullanabilmek, iki tane farklı boyut, birine tarih koymuşsun, koymamışsın. Yani bunun arkasındaki motivasyon ne sence? Şimdi sonuç itibariyle günümüzde şöyle bir durumda söz konusu. Siz vintage reissue bir ürün ürettiğinizde bunu modern zamanlarla bir noktada kesiştirmek zorundasınız. Çünkü o zaman gerçekten bir şey kopyalamış oluyorsunuz. Evet. Yani sonuçta siz saat için değil, başka bir endüstri ürünü için bile olsa. Bugün mesela bizim karşımızda duran kameraların aslında son derece retro tarzı tasarlanmış olan Evet. modelleri var. Baktığınızda Nikon'un 1970'li yıllarda ürettiği bir kameranın neredeyse görsel olarak aynısını görüyorsunuz ama artık Ama film kullanmıyor. güncellemeler var Yani içinde, içinde evet. dijital bir şekilde, Evet, yani evet. sonuç itibariyle artık çekim yapıyor. Dolayısıyla aynı şey saat endüstrisi için de geçerli ve bu reissue, remake saatler için de geçerli. Modern, iddialı, göze çarpan, senin tabirinde farklı, cool olmak isteyen insanlar için de bir seçenek olmalı. Sadece eskiye özenen, nostaljik olarak ondan sonra ya da tematik olarak vintage'e meraklı insanlarla sınırlı bir ürün çıkartırsanız
sizin kitlelere ulaşma şansınız o kadar azalır. Ben King Seiko'nun ya da Grand Seiko'nun veya Seiko'nun bu tür cesur kadranlara, cesur tasarımlara yer vermesini gayet mantıklı buluyorum. Bence bu iyi bir iş yani. Evet. Bizim klasik sorumuz neyi değiştirirdin? Ben bunu biraz daha bu sefer değiştiriyorum. Daha spesifik hale getiriyorum. Bu camı aşağı alır mıydın? Camı aşağı alırdım. Biraz aşağıda durması iyi olurdu. Çünkü kenardan bakıldığında gerçekten çok yüksek. Yani hem bezelden çıkan bir kısım var. Bezelden çıktıktan sonra bir dirsekle kıvrılıyor, kırılan evet. kısım var. Fark etmeden ufak bir yere çarpınca bir çizik. Ağlamaya başlarsın orada. Evet, hasar alma Evet. şeyi var. Onun dışında 37 mm olan kadran tarihsiz olmasından dolayı benim çok hoşuma gitti. Bu arada mekanizma farkından bahsetmiştin. Doğru. Aslında çok küçük bir fark olmakla birlikte Seiko bunu ayırmayı uygun görmüş. 38 mm olanın kadranında 3 days yazıyor. Gerçekten de 72 saat güç rezervli bir model. Aynı zamanda kalibrenin tarih özelliği var. Tarih özelliği olmayan kalibrenin power reserve ne kadar diye soracak olursan o da 70 saat. Ama bu 2 saatlik farkı ondan sonra Seiko 2 saat daha oraya koyduk deyip kadranda yer vermeyi görmüş. Bu da uzak doğuların ilginç detaylarından biri olsa gerek. Evet, farklı detayların olduğu bir model ailesi görüyoruz. Favori demeyeyim de yani seçip bir tanesini kullanman gerekse, bir tanesini satın almak istesen yani tüm detaylarıyla hangisini alırdın? Bu elimdeki. 37 mm otomatik 70 saat güç rezervli olan tarih olmayan model. Kadran Kadran gri. 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 Aynen öyle. Kırmızıyı almazdın yani. Kırmızı bilmiyorum. Yani bir kırmızı kaçırdım. Sonuçta hangisi olduğunu biliyorsun. O da benim ayıbım olsun ama açıkçası bu kadar klasik bir tasarımı ben ağırbaşlı renk ile isteyenlerdenim. Yani öyle olmalıdır demiyorum. Bu arada kadranlarda ufak bir detay var. Ben ondan da bahsedeyim. Kadranların yüzeyinde çok hafif yukarıdan aşağı doğru inen bir vertical brushing var. Yani mat hat yukarıdan Hafif aşağı görüyorsun inerek. onu, evet. Evet, Bazı bazı böyle ışıkta görüyorsun. yansımalarda. Aynı hat hemen hemen aynı brose büyüklüğünde mat kısımlarda da devam ediyor. Buradan da aslında Seiko'nun yine küçük detaylara ne kadar önem verdiğini bir kez daha görmüş oluyoruz. Evet, ben de kendi adıma ufak bir eleştiri ya da bir değişiklik yapmam gerekirse bu kadranın altı hizasında yazan o yazılar King Seiko o bu şu. Bence o kadranın o güzel görüntüsüne ufak bir böyle darbe vuruyor gibime geliyor. Bu benim tabii kişisel fikrim. Nihayetinde King Seiko videonun başında da söyledim yani ikon olma seviyesine ulaşmış bir model. Biz de zaten hani o modeli Türkiye distribütörü Aydın Saat'in katkılarıyla bu ekranlara taşıyabiliyoruz. Bu arada kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Peki Burak, değerli yorumların için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Zevkli Bir hafta sonunda da Horabak severlerle birlikte olduk. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Görüşürüz. Hoşçakalın.